Merhabalar kıymetli dostlarım. Hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Beni izlemeye hoş geldiniz. Yeni izleyenler, ilk kez gelenler herkese sevgiler, selamlar efendim. Mart ayını konuşuyoruz ve Mart ayı bize neler getirecek? Önemli bir ay çünkü bir tutulma yaşayacağız bu ay. Şimdi hepsinden bahsedeceğiz. Önce hatırlatmamızı yapıyoruz tabii ki. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Çok güzel, çok faydalı yayınlar yapıyoruz. Onlardan haberdar olmak için, kendi rehberliğinizi oluşturmak için. Yani ne için dinliyorsanız, neye katkı sağlıyorsak onun için abone olun, yorum yazın, beğenmeyi unutmayın diyerek hemen Mart ayına geçiş yapıyoruz. Ve çok uzatmadan hemen burçlarımıza geçeceğiz. Sevgili dostlar, Mart ayı evet tutulma ayı. Bir ay tutulması yaşayacağız. Her şeyden önemli bu. Ama ikinci önemli konu Mart bizim için Güneş'in Koç burcuna geçtiği andır, aydır. O yüzden önemlidir. 20 Mart'ta Güneş Koç burcuna geçiyor. Güneş'in Koç burcuna geçişi demek astrolojide aslında yılın yeni başladığını işaret eder. Yeni bir astrolojik takvim ama bu bizim kendi güncel hayatlarımız için de geçerlidir. Çünkü Güneş'in 0 derece Koç burcunda olması demek astrolojide gerçekten çok önemli kabul ederiz biz. Hatta o 0 derece Koç burcuna göre çıkarılan kadrana mesela yılı değerlendirebiliriz. Dolayısıyla o an bu ay gerçekleştiği için bizim için yeni bir tarih sanki başlıyor gibi düşünebilirsiniz. Gerçekten de öyle çünkü bir tutulma yaşayacağız. Diğer önemli konu ise bakın bu ay bizim için hayatımızdaki enerjiyi değiştiren mesela Mars çok önemli, çok etkin bir gezegendir. Mars mesela Balık burcuna geçecek. Yani bu ay yani Mart ayı yılın ilk yarısı ve ikinci yarısı gibi bize şekiller getirecek, seçenekler getirecek gündemimize. Öncelikle tabii su elementi, o Balık burcundaki yoğunluk, Güneş, Merkür, Satürn hepsi Balık burcunda 20'sine kadar hala devam edecek bu arada. Ve orada tabii bir de Neptün var. Bunlarla da kavuşumlar olacak. Bu yaşamımızdaki etkileri hani duygusal olarak, içsel olarak, sezgisel olarak, manevi olarak aslında hala güçlü kılmaya devam edecek. Ama 20'sinden sonra hayatımız değişmeye başlıyor. O enerjiyi zaten özellikle tabii tutulmadan, işte Koç terazi aksından etki alanlar bunu yaşayacaklar. Şimdi önem derecesi mesela düğümler Koç terazi aksında ve orada bir tutulma yaşayacağız. Özellikle de tabii Güneş de oraya geçeceği için ne olacak? Koç terazi nedir? İlişki dinamikleri, oradaki denge, oradaki problemler ya da olasılıklar, evlilikler, ortaklıklar. Diğer yandan mesela adaletle çok ilgili tabii o denge unsuru, ilişkilerdeki denge ve tabii ki Koç terazi. Aslında bu biraz mesela bürokrasiyi de, demokrasiyi de, ülkeler arası ilişkileri de çok ilgilendiriyor. Aslında savaşla ilgili. Çünkü Mars biliyorsunuz hani tarafından yönetiliyor Güneş, kuzey düğüm orada. Düğümler aksında bir tutulma. Aslında iyicil yanları var bakın bu tutulmanın. Bazıları için gerçekten çok faydalı olabilir. Mesela ilişkiler yönünde, uzun süreli ilişkiler. Bu arada çünkü bu bir ay tutulması kesinlikle yeni bir konuyu getirmeyecektir gündemimize. Süre gelen gündemler olacaktır. Mesela Türkiye için çok önemli arkadaşlar. Türkiye'nin Mars'ının tam üzerinde olacak bir ay tutulması. Dolayısıyla iç işleri yani iç konular burada çok önemli olacak. Tam seçimlere giderken seçimler üzeri bir tutulma yaşayacağız. Aslında işte partileri ilgilendiren konularda bir kaotik durum çıkma olasılığı var. Ülkeyi ilgilendiren konularda bir mücadele içinde olacak genellikle. Zorlayıcıdır. Mars'ın üzerindeki tutulmalar genellikle ciddi hareketlilikler çıkarır. Sırlar ortaya çıkacak dedik. Balık stadyumu devam ediyor. Bilinmeyen şeyler, ifşalar ortaya çıkabilir. Suyla ilgili, teknolojiyle ilgili zorlukları da getirecek. Tutulma çünkü. Sıvılarla ilgili işte su elementinin yoğunluğundan bunları yaşayacağız. Çünkü Neptün Güneş kavuşumu yaşayacağız. Unutmayalım. Hem ilahi anlamda inanılmaz güzel bir zaman dilimi ama diğer yandan gölge yönleri de çalışacak. Şimdi hemen burçlarımıza geçiyorum. Bakalım burçlarımızı neler bekliyormuş.
Koç ve yükselen burcu Koç olan dostlar, Mart ayı size çok dolu. O kadar çok değişen gezegen ve yeni ay, tutulma, o kadar çok enerji var ki çok da burç değiştirecek gezegenler. Özellikle şöyle ikiye bölersek. Bu arada önce aslında evliliklerle ilgili bir bildiri vermek istiyorum. Bu ay tabii bir tutulma yaşanacak. İlişkiler adına en çok koçlar etkileniyor. Özellikle evliliklerle ilgili uyumlu tarihler, onlardan da bahsedeceğim. Teklifler, ortaklı işler, ortak çalışmalar, süren konularda olacak bunlar. Birçok Koç burcu ilişkiler adına özellikle 20 Mart'tan sonra harekete geçecek gibi duruyor. Tabii ki tamamlanma dolunayı bu. Aynı zamanda tutulması. Bazı ilişkilerde tamamlanmalar olabilir, ayrılıklar olabilir ama bazı uzun vadeli ilişkilerde de bir güzel bir sonuç getirir. Yeni bir imza atılır, bir anlaşma yapılır. Yani bu ay koçlar evlilik, ortaklık, anlaşmalar üzerinde önemli kararlar alacaksınız. Öncelikle ayın 10'una kadar olan süreçte çok duygusal, daha hassassınız. Şimdi ilişkilerde burada dikkat edilmesi gereken zaman dilimleri de olacak. Çünkü balık burcundaki yoğunluk oraya Venüs de geçiyor bu arada 12'sinde, 12 Mart'ta. Şimdi Venüs de buraya geçtiğinde arka planda çok hassas ve duygusalsınız. Özellikle ayın 10'u civarı. Biraz içsel dünyanız yoğunlaşıyor. Bazı konulardan haberiniz olacak bu arada. Bazı şeyler duyacak bir takım koç burçları. Duygusal olarak etkilenebilirler. İşle ilgili konularda özellikle. Manevi konularda inanılmaz yüksek bir enerji var. Ruhani konular, oradaki arınma, temizlik, ibadet mesela burada çok öne çıkıyor. Ama aynı zamanda derin bir temizlik de yapma zamanı gibi duruyor. İlişkiler yönüne baktığımızda ise yine böyle bir ayın 20'sine kadar olan süreçte bazı böyle ani hareketlilikler olabilir. Özellikle 8-10 Mart arası mesela böyle ani gelişmeler olabilir. Biraz dikkat edin. Özellikle arka plandaki düşmanlıklara lütfen, özellikle koç, yükselen koçlar dikkat etmeliler. Özellikle bu tarihlerde. Mesela yine dikkat edin. 12-14 Mart arasında mesela ani bir parasal konu gelebilir. Orada yatırım olur, beklediğiniz bir para olur veya bir takım aileyi ilgilendiren durumlarda böyle ani gelişmeler olabilir. Bu bizi hepimiz zorlayacak bir takvim. 13-14 Mart bizim için zorlu, mücadeleli olabilir. Özellikle kariyerde, aile ve önemli noktalarda bunun işi ucu paraya bağlanan konularda böyle beklenmedik gelişmeler olabilir. Sizi zorlayabilir. Biraz öfke kontrolü de aslında burada öne çıkıyor. Burada dikkatli olmak gerekiyor. Efendim 15 Mart'tan sonra biraz daha rahatsınız. İletişim bol. Özellikle yakın çevrenizde olan ilişkileriniz daha rahat ilerleyebilir. Birçok haber alabilir. Bazı seyahatleri de gidebilirsiniz. Ama 16, 17, 18 Mart inanılmaz bir zaman dilimi. Güneş Neptün kavuşumu var 12. evinizde. Bu gerçekten hem ruhani olarak aynı zamanda bazı dağınık, yani dalgın enerjiler de var. Dikkat de edin ama dileklerinizi kalben ortaya koymak için harika. Yani koç ve yükselen koçlar bu Güneş Neptün kavuşumundan en güçlü, en aslında yararlı etkiyi siz alıyorsunuz. Bilhassa 17 Mart sizin için bu anlamda çok önemli olabilir. Bence değerlendirin sevgili dostlar. Evet, gelelim önemli olan konuya. 20'sinde Güneş artık Koç'a geçiyor. Yani burcunuza. Doğum gününüz kutlu olsun. Evet, Güneş'in Koç'a geçmesiyle beraber sizin ilişki dinamikleriniz, hayata bakışınız hareketleniyor. Action alıyorsunuz. Bilhassa bir tarih var ki mesela evlilik, özel ilişkilerde sorumluluk almak için, mesela teklifler götürmek için harikadır. Tam olarak Mars, Satürn, Venüs kavuşumu yaşayacağız. 22 Mart civarı, yani 20'sinden sonraki süreçten bahsediyorum. Bu sizin için ilişkilerde güzel bir gelişme de olabilir. Ama arka planda eğer gizli saklı bir şeyler varsa onların ortaya çıkması gibi durumlar da meydana getirebilir. Fakat 25'indeki işte o tutulmada doğum haritasının aldığı etkilere göre bazı ilişkiler ucundan kıyısından kurtaracak, güzel sonuçlar alacak. Bazı ilişkileri bitirebilir. Fakat uzun vadede gerçekten beklentilerinize cevap verecek bir
zaman ayındasınız. Özellikle 20'sinden sonra çok daha yoğun bunu yaşayacaksınız. Evet efendim, 25'inde dolunay, ay tutulması, 5 derecelerde, Koç'ta, Terazi'de gezegeniniz varsa, yerleşimleriniz varsa bu tutulmadan çok etki alacaksınız. Diğer yandan Ay, Uranüs, Venüs seksiliyle mesela 28-27 Mart bizim için daha yine verimli günler olacak. Şöyle toparlamamız gerekirse bu ay ilişkilerinde, arka plan konularda en önemli adımları atacak burç siz olacaksınız sevgili Koç burçları. Umarım her şey istediğiniz gibi gider. İzlediğiniz için teşekkürler. Boğa ve yükselen burcu boğa olan dostlar, Mart ayının en sosyali sizsiniz. Ve o kadar sosyalsiniz ki giriştiğiniz konular, davet edildiğiniz yerler, arkadaş ortamları, işle ilgili mesela toplantılar, organizasyonlar, buralar çok yoğun olacak. Hatta ayın ilk 10 günü daha da güçlü hissedeceksiniz bunu. Buradaki aktiviteler, topluluklar, gruplarla olan bağlarınızı lütfen güçlü tutmaya çalışın. Hatta katılın. Çünkü her girdiğiniz ortam size yeni bir şey, yeni bir rehberlik mutlaka katacaktır değerli boğa burçları. Ve sizin yönetici gezegeniniz tabii ki burç değiştiriyor. O da balık burcuna geçiyor ayın 12'sinden sonra ve bu duygusal bağlarınız, özellikle ilişkilerle ilgili, yani özel hayatınız, sosyal hayatınızla ilgili 12'sinden sonra daha verimli bir zaman diliminde olacağınızı gösteriyor. Diğer yandan ayın 20'sinden sonraki zaman dilimi sizin için iş hayatınız çok öne çıkacak. Özellikle çalışma koşulları, sağlıkla ilgili konular. Çünkü burada bir tutulma yaşayacağız ayın 25'inde. Bunlar gündemde olurken bazı şeyleri de güncelleyecek. Uzun süreli bir konuyu tamamlamaya geliyor. Sağlıkta, iş hayatında, evcil hayvanlarla ilgili konularda 5 derecelerde eğer yakınlarında bir gezegeniniz varsa tabii daha çok etki alacaksınız. Bazılarının aşk hayatına da yansıyabilir. Doğum haritasının aldığı etkiye göre çocuklarla ilgili konulara yansıyabilir. Ama totalde baktığımızda evet sosyalsiniz. Çok iyi bir orada verimlilik var. Ama diğer yandan günlük hayatınızın da çok rutinlerinizin daha doğrusu hızlandığı bir süreç olacak. Bilhassa 20'sinden sonra. Şimdi ayın ilk 10 günü söyledik. İkinci 10 gününde neler oluyor? Daha çok kendinize odaklısınız. Başarılarınız, yetenekleriniz, kendi kişisel değerleriniz, kendinizle ilgili mesela yaptığınız iş olur, ilişkiniz olabilir, görünümünüz olabilir, duygusal veya mental olarak fikirleriniz olabilir. Bunlar çok ön planda olacak. Bilhassa öne çıkacağı tarihler 8-10 Mart arası. Özellikle burada biraz zorlanabilirsiniz. Kariyer ve iş hayatında sağlam adımlar atmışsanız bir problem çıkacağını zannetmiyorum. Ama yorucu bir zaman dilimi. Özellikle o tarihlerde tabii bizim için ne olacak? Uranüs-Mars karesi var. Uranüs, Jüpiter hepsi burcunuzda. Biraz abartılara götürebilir. Kendinizi aşırı derecede yoracak bazı adımlar atabilirsiniz. Baktığınız bir şeyler iyi gidiyor. Dur birazcık daha böyle ilerleyeyim. Hani bazen böyle istemeden büyürsünüz artık. Bir şeyin vakti gelmiştir. Durmak mümkün değildir hani orada. Bir şeye adım attın, işte bir işin var diyelim ki bir özel sektörde. Büyümek durumundasındır. Böyle bir büyüme getiriyor. Ama burada kontrol çok önemli sevgili boğalar. Kontrollü olarak adımlarınızı atın. Özellikle bu tarihlerde 8-10 Mart lütfen dikkat ediniz. Evet, bizim için önemli bir tarih daha var. Mesela 13-14 Mart. Burası da yine sizin için en önemli. Aslında ayın en önemli zaman dilimi diyebilirim. 12-14 Mart arası diyelim. Burada çok önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ani kararlar alabilirsiniz. Sağlığınıza biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Yaptığınız işin altyapısında bir takım zorluklar varsa onlarla ilgili mücadele çıkabilir. Ani, dürtüsel hareketler, kararlarda bulunmayın. Çünkü bunun maddiyatla da ilgisi var. Parasal konuları da devreye sokacak hemen 16, 17, 18 Mart civarında. Yatırımlarınız, kazançlarınız, kendi değerleriniz, kendi yeteneklerinizle, becerinizle hak ettiğiniz kazançları almak bakımından da önemli olacak. O yüzden
öncesinde aldığınız tavır, aldığınız kararlar gayet mühim olacak. 17'sinde Güneş tam olarak Neptün'le kavuşur ve bu tabii ki sizin için aslında faydalı çalışacak. Sosyal çevrenizde önemli tanışmalar yaşayabilirsiniz. Bu önemli tanışmalar gittiğiniz bir seyahatte, yeni girdiğiniz bir ortamda olabilir. Sorumluluk alabilirsiniz. Yeni bir görev, yeni bir iş ya da yeni bir sosyal proje diyelim. Böyle durumları da yaşamımıza getirebilir efendim. 18, 19, 20 efendim kadersel günler. Bunlar gerçekten kadersel günler. Ani gelişmelerle birlikte böyle ani duyumlar alabiliriz ve özellikle 20'sinden itibaren artık Güneş Koç burcuna geçer ve sizin biraz daha böyle içinize döndüğünüz arka planda dediğimiz enerjiler çalışacak. Mesela sizin için daha kontrollü bir süreç olabilir en azından. Çünkü bir dahaki aya daha verimli hazırlanmak adına belki bunu söylemek daha doğru olacaktır. Ve 20 ile 25 arası hani Mars da artık balık burcuna geçeceği için çok aktif günlerdesiniz. İşte, sağlıkta, çalışma koşullarınızda, yemenizde, içmenizde, hayatınızın her alanında çok yoğun bir enerji aktif olacak. İşte ameliyatlar, estetikle ilgili konular, güzellikle ilgili konular falan. Bazı haritalar güzel etki alıyor. Bunu yapabilirler. Çünkü hazır bu ay sonuna kadar bu arada Merkür Koç burcuna geçiyor ve Merkür'ün Koç burcuna geçmesi güzel tabii ki hareketlendirecek ama hemen ayın sonunda retro yapmaya başlıyor. Yani bu ay sonuna kadar, Mart sonuna kadar yapmak istediklerinizi planlamak çok mantıklı olacaktır. Merkür'ün retrosu öncesinde efendim. Evet, genel olarak özellikle ayın 25'inden sonra 26, 27, 28 ilişkiler adına sizin için daha verimli olabilir. Aynı zamanda önemli bir zaman dilimi daha var sizin için. Hemen onu da söyleyelim efendim. 23 Mart. 23 Mart'ta enerjisel olarak olumlu etki alıyorsunuz. Önümüzdeki bir ayda aslında sürecek Mars'ın buraya geçmesiyle. Bence bir takım konularda daha net, daha kararlı, hatta duygusal olarak daha da rahat bir süreç sizi bekliyor olacak. Evet, mutlu bir ay diliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. İkizler ve yükselen ikizler. Evet, Mart ayının burcu sizsiniz. Nerede? Kariyerle ilgili konularda, mesleki konularda önemli geçişler, gelişmeler, yeni başlangıçlar, yeni oluşumlar yaşayacak burcusunuz. Bilhassa ayın ilk yarısı bu anlamda çok hareketli gözüküyor. İş başvuruları, yeni anlaşmalar, bazı yenilik ve değişimler, aileyi de ilgilendiriyor bu arada. Aile içi konular da olabilir. Ev, ofis, çalışma şartları çalışanlar için. Çalışmayanlar için aile ve hayatın tüm dinamikleri çok önemli. Yeni başlangıçlar, yeni adımlar özellikle 10 Mart civarı yaşamınıza gelebilir. Eğer doğum haritanız etki alıyorsa ve 12'sinde Venüs de burayı güçlendiriyor. Özellikle kadınlar, kadınlarla yapacağınız işler, anlaşmalar, yeni oluşumlar olabilir. Bunlar arkadaş, dostluk ama iş ilişkisi olarak daha da güçlü. Yaşamınızda önemli etkileri olacak. Ayın ikinci yarısı ise şimdi 5 derece Terazi burcunda bir tutulmamız var. Hava elementinde. Bu aslında ikizlere iyi gelen bir durum. Çünkü size iyi yansıyor hava elementinde olduğu için. Biraz ilişkiler, özel hayat, aşk. Aşkla ilgili konularda evet ikizleri bence güzel etkiler bekleyebilir. Bir neticelenme söz konusu burada. Bir tamamlanma diyelim. Bazı ikizlerin çocuklarla ilgili gündemleri olacaktır. Bazı ikizlerin mesela ev, aile, yuva koşullarını ilgilendirecek, ebeveynlerini hatta öyle diyebiliriz. Bir takım ikizlerin yaşamlarında finansal konuları da bağlıyor bu arada. Böyle de gelişme olabilir. Diğer yandan da inanılmaz özgüveni arttıran, yaratıcılığı, sanatsal konuları, sosyal projeleri yine aktif edecek bir süreç. Yani ilham verici bir dolunay ve aynı zamanda tutulma yaşayacaksınız değerli ikizler burçları. Şimdi efendim özellikle şunu hatırlatalım tabii. Mart ayında bir Uranüs, Venüs karesi, işte Mars karesi yaşayacağız.
sizi etkileyebilme olasılığı olan mesela 8 ve 10 Mart arası. Bu birazcık zorlu olabilir. Nerede? İşte mesleki konularda bu tarihler biraz riskli gözüküyor. Zorlayıcı gözüküyor. Böyle ani kararlar gelebilir. İşle ilgili olabilir bunlar. Ama burada hiçbir şey sonsuz değil. Çünkü ayın 10'unda burada hemen böyle bir yeni ay çıkacak, doğacak. Ve bu yeni ay yeni bir gelişmeyi de tekrar böyle yeni yapılanmayı diyelim devreye sokuyor. Diğer yandan bu önemli olacak. Tabii 12'si ve 14'ü, hatta 12-15 Mart aralıklarında. Mesleki anlamda evet güzel, iyi gelişmeler burada olmaya başlar. Ama diğer yandan Uranüs Mars karesi var. Düşmanlıklar, arka planda dönen konular, bilmediğiniz bazı şeyleri öğrenmek gibi durumlar olabilir. Uzun yollar, seyahatler, eğitimle ilgili konular olabilir. Biraz böyle nasıl anlatalım, hukuki süreçler, evet, bu arada. Belki biraz zorlayabilir. Orada koşullar birdenbire öfke kontrolünü zorlaştırabilir falan. Tabii doğum haritasına göre etki olur burada. Ama Uranüs Mars ani gelen bir durumla ilgilidir genellikle. Ve aslında bunu ayın çoğunluğunda da hissedeceğiz bu etkiyi. Efendim, 15, 16, 17 Mart işte sizin günleriniz. Tüm gücünüzle aslında bilgi, iletişim, kendinizle ilgili konular, sorumluluklar ne varsa yaşamınızda bu tarihlerde böyle bir dökülüyorsunuz. Karar veriyorsunuz. Ortaya çıkması gereken, kendinize belki de itiraf etmeniz gereken konular dahil olmak üzere böyle bir kararlılık göstereceğiniz, bir adım atacağınız bir tarih gibi duruyor. Özellikle ilişkilerinizde, işle ilgili konularda da olabilir. Bir karar zamanı gibi olabilir. Evet, ayın 20'sine kadar gerçekten çok hareketli. 20'sinden itibaren yine hareketli. Çünkü Güneş Koç burcuna geçiyor ve sosyal ilişkilerinizi, toplantıları, yeni eş, dost mesela edinme bakımından yine çok güçlü. Oradan bir kuzey düğüm geçiyor. Tabii Güneş kuzey düğüme doğru da ilerleyecek. Bir dahaki ay olacak ama burada yeni gelişmeleri, arkadaşları, dost desteği, hani arkadaş desteği alacaksınız sevgili ikizler. Çok da sosyal olacağınızı söyleyebilirim o dönemden sonra. Evet, Mars da Balık burcuna geçiyormuş 23'ünden itibaren. Özellikle kariyerle ilgili konularda belki burada biraz daha aktifleşeceğiniz bir zaman dilimi olacağını söyleyebilirim. 25 Mart ise zaten tutulma günümüz bizim ve tutulma 5 derece Terazi burcunda. Sizin de 5 derece İkizler burcunda, Terazi burcunda bazı yerleşimleriniz varsa tutulmadan kesinlikle etki alırsınız. Diyelim bir bebek tedavisi oldunuz mesela, onun sonuçlanması gelir. Ya da çocuklarınızın bir süreci var, işle ilgili, belki evlilikle ilgili ya da başka hikayeler olabilir. Bir sonuçlanma getirebilir. Finansal konularda olabilir. Özellikle bu işte faizle, dövizle veya işte benzeri yatırım araçları ile ilgili gelişmeleri de takip ediyorsanız yine bu tutulmanın etkileri burada güçlü gözüküyor efendim. Evet, böyle bir Mart ayı. Özellikle tabii Güneş'in Koç'a geçtikten sonra ki zaman dilimi sizin için nispeten daha rahat. Yani 20'sinden sonra sizin için bir şeyler daha olumlu şekilde ilerlemeye başlayabilir değerli ikizler. Merkür Koç burcuna geçiyor. Dolayısıyla Merkür'ün de Koç'a geçmesi aslında sizi olumlu şekilde etkileyecek. Çünkü Balık burcundaydı, biraz zorladı. Hepimizi zorladı gerçi Merkür Balık burcunda. Bu da size ekstra bir artı olacak. Heyecan verici, ileriye doğru adım atmak için, fikirlerimizi daha rahat beyan etmek için güzel bir süreç olacak. Mutlu bir ay. İzlediğiniz için teşekkürler. Yengeç ve yükselen burcu yengeç olan dostlar, Mart ayının en çok gezecek burcu sizsiniz. Tatile gidebilirsiniz. Eğitimle ilgili konularda çok güzel destekler alacaksınız. Yeni başlangıçlar olacak bu arada burada. Belki bazılarınız taşınacak. Güzel haberler de alacaksınız. Çünkü bu ay Balık burcunda bir yeni ay yaşayacağız. Su elementinde 10 Mart'ta tamamıyla yengeçleri destekleyen bir durumda. Üstelik gökyüzü tamamen hala Balık burcunda. 12'sinden sonra Venüs de Balık burcuna geçiyor.
23'ünden sonra Mars oraya geçecek. Dolayısıyla yengeç burçları kesinlikle uzak hedeflerine hepsi odaklanıyorlar. Ama bunu yaparken tabii ki su elementi bu kadar güçlü olduğunda manyetik enerjiler de böyle daha çok iletkenliğini güçlendiriyor. Bazen dağılabiliyoruz, bazen çok hassas ve duygusal olabiliyoruz. Bunları biraz daha kontrol altında tutmakta fayda var. Ama dediğim gibi hem hukuki süreçler, yurt dışı, ticari konular, seyahatler, eğitimle ilgili konular ve kişisel gelişim. Mesela hiçbir şey yapmazsanız muhakkak bir eğitime başlarsınız. Sevgili yengeç burçları, yani kendinize yatırım yapabilirsiniz. Evet, ayın ilk yarısı bu şekilde. İkinci yarısı ise sizin için taşınma konuları devreye girecek. Bazı yengeçler evle ilgili, yaşadıkları yerle ilgili, bazıları miraslarla ilgili bu arada. Beklentileri varsa işte bu ayın 20'sinden sonra burası çalışmaya başlıyor. Daha çok ev odaklı, aile odaklı, belki anne babayla ilgili konular, bazen yaşadıkları yerdeki kişilerle ilgili oluyor. Uzun zamandır süren bir konu olabilir. Çünkü bir tutulma yaşayacağız 25 Mart'ta. Tabii her yengeç aynı etkiyi almayabilir ama genellikle yengeçlerin ev, aile, sorumluluklar, miraslar, yaşadıkları yer, taşınma konuları gündemde. Yani uzaklara da taşınabilir bazı yengeçler. Böyle de değerlendirebiliriz. Evet, genel olarak bu enerjiler var. Detaylara baktığımızda ise bilhassa mesela kariyerle ilgili, iş anlaşmaları ile ilgili de bir süreciniz olacak. O da mesela yine ilk 10 gün içerisinde olacak. Evlilik, ortaklık, iş planları yine bu ilk 10 gün içerisinde yer alıyor. Şanslı konular öne çıkabilir, özellikle mesela ayın 7'si gibi falan. Fakat 8 ve 9 Mart zor bir iki gün Uranüs Mars karesi yaşayacağız. Merkür Neptün kavuşumu yaşayacağız aynı zamanda. Merkür hemen çünkü artık Koç burcuna doğru ilerleyecek. Dolayısıyla burada yine bazı duygusal hassasiyetleri öne çıkartıyor. Aynı zamanda sizin için biraz sosyal ilişkileriniz, oradaki zorluklar, finansal konular, mesela para konularında özellikle ayın 23'üne kadar hala bir zorluk var bazı yengeçler için. Finansal alıp verme dengesi, işte ortak paralar vesaire, yengeçler için 20'sinden sonra artık biraz o anlamda da rahatlıyor bazı yengeç burçları. Böyle söyleyebiliriz. Evet, özellikle dikkat etmemiz gereken yine önemli mesela 13-14 Mart. Bu bizim için yine önemli. Mesela yengeçler için sosyal ilişkilerinde önemli. Özellikle sosyal platformlarla olan bağları. Şanslı da aslında bazı yengeçlere gelecek. Fırsatları da değerlendirebilirler. Çocuklarla ilgili konular, iş destekli konular mesela yine daha çok ön plana çıkacağı zaman tarihleri. 15'inden sonra iletişimle ilgili konular güçleniyor. Özellikle yengeç burçları böyle 15, 16, 17 Mart civarı mesleki konular için geçerli. Ama aynı zamanda arka planda merak ettikleri bazı şeyleri öğrenecekleri bir tarih olarak da değerlendirebiliriz. Biraz içselleştirebilirsiniz bu arada. Böyle değerlendirebiliriz. Efendim 20 Mart'tan sonra dengeler değişmeye başlıyor. Çok önemli bir zaman dilimi, tabii ki Güneş Koç burcuna geçiyor. Bütün yengeçler bu ay itibariyle 20'sinden sonra kariyer odaklı olacaklar. Mesleki konularda daha söz sahibi, daha hakimiyeti güçlü, gücü elinde bulunduran kişi olarak değerlendirebiliriz. Tabii ki hemen 25'inde de bir tutulma yaşayacağız. Dolayısıyla da diyelim ortaklı, miraslı vesaire konular varsa bunların hepsi çözüme ulaşmaya başlıyor. Bu yeni bir durum değil. Öncesi olan konuları bence yengeçler doğum haritalarına bir baksınlar. Hangi alanda nasıl gelişmeler yaşayacaklar, ama sizin için hayati önem taşıyan bir konu sonuçlanabilir açıkçası. Böyle bir durum olacak. Efendim güzel bir ay diliyorum sizlere. Merkür'ün de özellikle 12'sinden sonra Venüs'le beraber burç değiştireceği ve biraz önce dediğim gibi hayatınızın tüm konumunda, tüm alanlarında söz sahibi olabileceğiniz, hakimiyet kurabileceğiniz bir zaman dilimi başlıyor. Aslında kariyerlerini, hayatlarını yeniden inşa etmek için fırsatlar
sizi bekliyor diyebilirim sevgili yengeçler. Mutlu bir ay diliyorum sizlere de. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aslan ve yükselen burcu aslan olan sevgili dostlar. Mart ayının yeni olasılıkları en çok hayatına sokabilecek burcu sizsiniz. Mesela özellikle paylaşılan kaynaklar, banka, kredi, benzer konular, devletle ilgili konular zaman zaman krizler de getirebilir. Bu resmi kurumlarla, kuruluşlarla, ben vergi, sigorta gibi durumları da, hatta ilk 15 günü Mart ayının gündeminizde bu olacak. Özellikle 12'sinden sonra daha yoğun yaşayacaksınız bunu. Bir kredi çekmek, bir krediyi kapatmak, fonlarla ilgilenmek, yatırımlar çok önemli olabilir. Bazılarının mesela işle ilgili, girişimlerle ilgili durumları da olacak. O ne zaman olacak? Ayın 20'sinden itibaren. Yani 20'sine kadar bu konular gündeminizde, 20'sinden sonra olay biraz daha girişimler kısmına geçiyor. Şöyle değerlendirebiliriz. Mesela ortaklı paralar, paylaşılan kaynaklar, pay ya da paylaşılamayan paralar mesela. Bunlar miraslar da olabilir bu arada. Uzun süredir mesela diyelim kardeşinizle ya da yakınlarınızdan birileriyle bazı mahkemeli durumlarınız oldu. Ya da olacak. Olabilir 20'sinden sonra bu arada. Böyle durumlar söz konusu. İşte araçlar, ticari konular, ticari hedefleriniz, girişimleriniz, yeni iş anlaşmaları, bazı atamalar, mesela atama bekleyenler, burada bana çok yazdıkları için bunu tekrar ediyorum yayınlarımda. Atama bekleyen öğretmenler, işte atama bekleyen diğer devlet memuru olacak kişiler. Sizler için bu aslan, yükselen aslanlar için önemli olabilir. 25 Mart'taki ay tutulması. Üstelik size destek oluyor. Yani sizi sevindirecek haberler, gelişmeler getireceğini söyleyebilirim. Şimdi gökyüzü 20'sinden sonra sizi biraz daha rahatlaştırıyor. Çünkü Güneş Koç burcuna geçiyor. Artık Merkür Koç burcunda, o balık stelyumu yavaş yavaş dağılmaya başlıyor. Dolayısıyla da biraz uzak hedeflerine doğru ilerliyorsunuz. Mesela yeni bir konu gelir gündemine. Ufak bir durum gibi gözüken ama ileride çok önemli bir gelişmeyi birlikte getirecek bir süreç olarak düşünün ki Nisan ayında bunu daha iyi yaşayacak bazı aslan burçları uzak hedeflerine doğru gidiyorlar. Çok önemli bir anlaşmaya gidebilirler. Eğitimle ilgili önemli bir durum gelebilir. Yine 20'sinden sonra bunlar çok çok gündeminizde olacak. İş anlaşmaları olabilir. Biraz önce dediğim gibi hukuki süreçler de gündemimizde olabilir. Detaylara baktığımızda ise mesela ayın ilk 10 günü içinde özellikle 7 ve 10 Mart arası biraz zorlu. Özellikle aslanlar şuna dikkat etmeliler. 8 ve 9 Mart Uranüs Mars karesi var. Bu tabii ki sizi direkt ilgilendiriyor. Sabit grup burçlar aralığında işte özellikle ilişkiler, ortaklı işler, evlilikler, bu gibi durumları zorlaştırabilen, ani gelişecek bazı durumlar olabilir. Derece olarak tabii etki alıyorsanız bu tarihler biraz sıkıntılı aslında. Dikkat etmemiz gerekiyor. Hemen ardından biraz aslında güçleniyorsunuz. Mesela ayın 15'inden sonra biraz daha kendini ifade etme, ilişki durumlarını düzeltme, sosyal platformlarda tanıştığınız insanlar çok önemli rehberlikler yapabilirler. İşinize size katkısı olabilir, açıkçası böyle söyleyebiliriz. Bu arada para da çok önemli. Hani o balık stadyumu gerçekten finans işlerini çok bazen kısıtlıyor, bazen destekliyor. İstikrar çok sağlayamaya oluyor, biliyorsunuzdur. Yani sağlayamayabilirsiniz. O yüzden onları da biraz akışta kalmak orada faydalı. Çok böyle ısrarcı olmamak faydalı. Öyle diyelim. Efendim 17-19 Mart arası kadersel etkiler var gökyüzünde. Mesela Merkür Kuzey düğüm kavuşumu falan olacak. Bunlar kadersel dedik, evet. Mesela bir yere gittiniz, bir seyahate gittiniz veya bir taşınma planınız var veya böyle bir şey hayatınızda aniden ortaya çıktı. Burada çok kadersel gelişmeler olabilir. Önemli bazı kişiler, olaylar, durumlarla karşılaşabilirsiniz. Ve bu hayatınızın şu anda gittiğiniz rotada
önemli etkilere sahip olabilir. Belki de geleceğinizi belirleyeceksiniz. Gerçekten aslanlar için de önemli bir zaman. Özellikle Nisan'da dediğim gibi biraz daha önemli şekilde, belirgin şekilde ortaya çıkar. Evet, böyle bir süreç. 25'indeki tutulma elbette ki 5 derece bu arada Terazi burcunda gerçekleşecek. Size desteğini zaten veriyor. Biraz önce de söylediğim gibi sevgili Aslan burçları. Tabii ki yönetici gezegeniniz Güneş'in 20 Mart'ta Koç burcuna geçmesiyle hayatınızda bazı şeyler daha rahat akmaya başlayacak sizin için de. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Başak ve yükselen burcu Başak olan dostlar. Mart ayının ilişkiler yönünde yeni başlangıçlar yapacak burcu da sizsiniz. Çünkü karşıt eviniz yani balık burcundaki o yoğunluk. 12'sinden sonra Venüs'ün oraya geçişi. Ayın 10'unda orada bir yeni ay oluşu bu olasılıkları güçlendiriyor. Yeni bir oluşum başlıyor. Yeni bir adım atılıyor. Yeni bir ilişkiye başlıyorsunuz ya da mevcut ilişkiler. Bu evlilik de olur, ortaklık da olur veya herhangi bir özel hayatınızda, iş hayatınızdaki bir ilişki de olabilir. Burada bir yenilik söz konusu. Yeni kararlar alınır, bazı düzenlemeler yapılabilir, eş veya partnerle bazı anlaşmalar yapılabilir, birlikte bir iş, birlikte bir aktivite, her şey olabilir bu arada. Ama ilişki dinamikleri en güçlü sizin için çalışacak. Eğer doğum haritanızda 20 derecelerde balık burcunda yerleşiminiz varsa. Evet, ayın ilk 15 günü sizin için bu dinamikler çok güçlü gerçekten. Gündeminizde bunlar olacak. Ayın 15'inden sonra biraz daha böyle bir tutulma yaşayacağız çünkü. 25 Mart'ta bir ay tutulması, aynı zamanda dolunay yaşayacağız. Para konuları işin içerisine girecek. Aslında şöyle değerlendirebiliriz. Diyelim bir iş anlaşması yaptınız. Uzun zamandır belki gündeminizdeydi ve bunun için bir maddi kaynak gerekli. Belki bir para bekliyorsunuz ya da bir para ödemeniz gerekiyor. 25 Mart'taki tutulma işte bu maddi konuları devreye sokacaktır. Bir yerden beklediğiniz bir para gelebilir. Yatırım yapmışsınızdır, onun karşılığını alma olasılığınız doğabilir. Doğum haritanızın nasıl etki aldığıyla tamamıyla ilgili ama para ve ilişkiler bu ayın gündemi siz Başak burçlarında. Evet, diğer yandan ayın şöyle detaylarına baktığımızda mesela sizin için özellikle 5-6 Mart emlakla ilgili, evle ilgili vesaire konular gündeminizde olabilir. 8-9 Mart bizim için dikkat edilmesi gereken bir zaman dilimi. Uranüs-Mars karesi çünkü aktif olacak ve bu sizin hem uzaktaki bazı bağlantılarınızı, sağlıkla ilgili konuları, sağlığa bu arada dikkat, özellikle bu tarihlerde lütfen. Başak burçları ameliyattır vesaire, tedavidir, beslenmedir, spor, egzersiz yapıyorsanız bunlara da dikkat edin. 13-14 Mart burası birazcık zorlu gibi gözüküyor. Aynı zamanda 8-9 Mart da aslında benzer etkileri taşıyabilir. Bunlara dikkat ediyoruz. Ve onun dışında biraz daha böyle 15, 16, 17 biraz daha mesleki konular gündeme gelir. Yaşamınızdaki önemli noktalara temas edebilirsiniz. Orada bazı yeni düzenleme vesaire olma ihtimali var bu ay içerisinde, bu tarihlerde. Ve şimdi yönetici gezegeniniz Merkür. Şimdi o da Koç burcuna geçti ve ay sonuna kadar bu arada Koç burcunda önemli işlerinizi planlamak, bilhassa nerede? Parasal konularda. Para balıklar, başaklar için çok önemli olacak. Nisan ayı için söylüyorum bunu. O yüzden Nisan'ın ikisinde de Merkür Koç burcunda retro yapmaya başlayacak. Retrodan önce bu ayı iyi değerlendirin derim. İster parada, ister ilişkilerinizde, uzun vadeli konularda, bu kariyerle ilgili konularda özellikle verilecek kararlar için bence bu ayı iyi kullanın sevgili Başak burçları. Evet, devam ettiğimizde efendim önemli bir şifalanma zamanımız da var. 20 Mart. Şimdi 20 Mart'ta Güneş artık Koç burcuna geçer ve Güneş'in Koç burcuna geçmesiyle o 25'indeki tutulma evresi de devreye giriyor aslında. Çalışmaya başlıyor. Merkür Koç burcunda ne olacak? Tutulma ile beraber
ikili ilişkiler boyutunda da parasal konularda devreye girmeye başlıyor. Banka, ödemeler, miraslı konular varsa eğer gündeminizde, aileyi ilgilendiren konular veya işte bir takım ödenmesi gereken paralar, bazen de kriz de getirebiliyor bu arada. Sağlık sorunları da getirebiliyor. Onlara o yüzden dikkat edin dedim bu ay içerisinde, demin verdiğim tarihlerde. 23 Mart sonrası mesela biraz daha Başakları ilgilendiriyor. Çünkü 23 Mart'tan sonra özellikle ilişkileri biraz zorlayabilir, dikkat edin. Mars oraya geçiyor. Biraz mücadeleli gibi gözüküyor. Mesela yeni başlayan bir ilişki olabilir. 23 Mart'tan sonra burada işte biraz tehlike çanları çalabilir. Kontrollü olmak gerekiyor. Hoşgörülü olmak gerekiyor. Küçük adımlar atmak gerekiyor. Bunları tavsiye ediyorum sevgili Başaklar sizlere. Ve genel olarak ayın dinamiği işte ilişkileriniz, para konuları ve tabii diğer önemli konu da bizim için bir uzak hedef var Başaklar için. Jüpiter'in güzel desteğini alıyorsunuz. Uranüs'le beraber sürprizler de getirecek. Bakın, çok sürprizler getirecek. Beklenmeyen sürprizler getirecek. Ama onları biraz daha Nisan ayında yaşayacaksınız. Bu ay içerisinde size engel olan konular aslında Nisan ayında bazı çözümler de getirebilir açıkçası. Böyle diyebiliriz. Evet, mutlu, sağlıklı bir ay diliyorum. İzlediğiniz için de sağ olun. Terazi ve yükselen burcu terazi olan dostlar. Mart ayı sizin ayınız. Çünkü 25 Mart'ta bir tutulma yaşayacağız ve sizin burcunuzda 5 derece terazi burcundaki tutulmayla yıllardır belki de içinden çıkmak için zorlandığınız ne varsa tüm konularda bir nihayete erme getirebilir. 5 derecede efendim. 5 derecelere yakın bir güneşi, yükseleni olan bir teraziyseniz işte 25 Mart tutulması burada bir sonuçlanma getirecek. Diyelim ki sağlık, ciddi sağlık sorunları, bu arada bazı teraziler, iş sorunları, mesleki konularda, günlük yaşamlarında yürütürken bazı engellerle karşılaşan teraziler vesaire. Şimdi uzun süreli aslında bir tutulmanın bu bir noktası, bir nokta koyma zamanı. Buralarda biraz daha kararlı olacağınız bir zaman diliminde olacaksınız. O yüzden de hem bu alanları hem ilişkilerinizi önemli yönde etkileyecek bir ay bu ay. Ve yeni başlangıçlar yapacaksınız. Demin saymış olduğum konularda, ister işinizde, sağlıkta, günlük rutinlerinizde, her alanda bir arınma, saflık, temizlenme, yeni bir başlangıç yapıyorsunuz. Evet, işle ilgili konular, özellikle ayın ilk yarısı, yani ilk 15 günü işe girebilirsiniz. Güzel bir iş teklifi olabilir. Bazıları işinden ayrılacak bu arada. Mesleği de bırakacak ya da bir geçiş yapacak bazı teraziler. Bazıları ilişkileri bitirecekler. Böyle de etkileri var. Bunları da unutmayalım lütfen, ama her ne olursa olsun hayatında çok önemli bir döngüdesin sevgili terazi. Mutlaka bu ayı çok kontrollü takip et. Özellikle işaretleri takip et. Çünkü ruhsal anlamda inanılmaz bir aydayız. 12'sinden sonra yönetici gezegenin Venüs, o da Balık burcuna geçiyor. Burayı biraz daha kolaylaştıracak. Arka plan enerjiler de çok 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 yoğun. Hala çalışmaya devam ediyor. Ve 20'sinden itibaren artık Güneş Koç burcuna geçer ve sizin ikili ilişkilerinizle olan gündemleriniz devreye girer. Ve tabii ki tutulma da 25'inde. Bu da ne demek aslında? İkili ilişkilerinizi ilgilendiren bir durum. Bir ortaklığı ilgilendiren bir durum. Mesela bazılarının eşi ya da partneri, sevgilisi, her neyse, onların yaşamlarını ilgilendiren bir durum. Bir sonuçlanma. Bazıları için yeni başlangıçlar da olacak. Acele etmeyin, çok da korkmayın, panik de yaratmayın. Tutulmalar bazen zor gelir. Göğüslemekte zorlanırız. Ama bunların bir sebebi var. Her şeyin bir sebebi var. Belki dinlenmeniz gerekiyor, belki biraz durmanız gerekiyor gibi düşünün. Dolayısıyla gerçekten sizin için hayatınızı farklı yöne götürecek gelişmeler de getirebilir sevgili teraziler. Şimdi bu ay içerisinde bir Uranüs Mars karemiz var.
Merkür Neptün kavuşumumuz var. Güneş Neptün kavuşumumuz var. Bunların hepsi de etkili. Özellikle 8-9 Mart mesela özür dilerim. Sizin için önemli. Nerede? Para konularında önemli olur. Çocuklarla ilgili konularda bir takım gelişmeler vesaire olması gerekiyordur. Zorlanıyorsunuzdur, sağlık sorunu vardır. Finans dengesi mesela. Yatırım yapmışsındır, para biriktirmişsindir. Orada bazı beklenmedik hesap kitap işleri ortaya çıkabilir. Bunlar özellikle 13, 14 biraz daha Mart'ta ayyuka çıkabilir böyle durumlar. Olma ihtimali var. Biraz daha böyle 15'inden 17'sine kadar ise hani daha rahat bir enerji özellikle sizler için. Belki seyahattir, gezidir, iş planıdır, ufak bir tatildir. Bunlar da gündeme gelecek. Bazı teraziler için bu ay içerisinde. Zaten en çok gezen de burç, yılın aslında en çok gezen burcu da siz olacaksınız. Uzak hedeflerine doğru yolculuklar, seyahatler yapacaklar. Dolayısıyla bu ay içerisinde de burası böyle ufak ufak hareketlenebilir. Efendim bizim için yine önemli kadersel günlerimiz var. Mesela 17, 18, 19 Mart. Kadersel diyorum. Burada ilişkiler. Mesela bazı teraziler, bazı tanışmalar, kendi işinle yürüyebileceği birisi, birileri gelebilir. Bir ilişki başlayabilir ya da kadersel bir tanışma yaşayabilirsiniz. Böyle etkiler de devrede olacak. Çok özür dilerim. Genellikle hani bunlar olumlu baktığımızda olumlu tarafları. Zaten 20'sinden sonra ilişkiler devreye giriyor dedik. Güneş Koç'a geçiyor. Ve ayın 25'inde de tam olarak 5 derece terazi burcundaki tutulmamız meydana gelecek. Ve hemen arkasından aslında 25 ve 26 Mart günleri böyle biraz durgun da bir enerji var. Çok özellikle tutulmanın bir gün sonrası biraz sakin, durağan, biraz belirsiz ama süren konularda çok hareketli, enteresan yani günler olacak. Ay sonuna doğru biraz daha ilişkilerde hareketleniyoruz. Aslında daha da iyi olumlu etkiler de alıyoruz. Uranüs-Venüs sekstili var tabii ki. Sevgili teraziler, evet önemli bir aydasınız. Hatta bu ayın en önemli etkisini alan burç sizsiniz. Tutulma burcunuzda olacağı için umarım her şey istediğiniz gibi yolunda gider diyorum ve izlediğiniz için teşekkürler. Akrepler, yükselen burcu akrep olan dostlar, Mart ayının ilişkiler, aşk, sağlık, hayal gücü, yeni oluşumlar, hobiler ve ilham veren, en çok ilham alan burcu siz olacaksınız. Yeni başlangıçlarınız bu alanda olacak. Bilhassa ilk 15 günü ayın burası çok güçlü çalışıyor. Sevgili akrepler, bütün gökyüzü su elementinde. Tüm gökyüzü de sizi destekliyor. Yükselen akrep, burcu akrep ya da haritasında çok akrep olan arkadaşlar, bunlar hepiniz için geçerli. Efendim ayın 12'sinden sonra Venüs de Balık burcuna geçer. Özellikle duygusal anlamda çok iyi gelecek, çok şifalandıracak. Balık burcunda yerleşimi olan arkadaşlar, bilhassa bu güçlü hani stelyumdan etki alıyorsunuz. Kimisi çocuk haberi alacak, bebek haberleri gelecek. Bazılarının parasal konuda çok önemli destekleri, güzel destekleri olacak. Aşklar başlayacak. Evet, aşk hayatında önemli gelişmeleri 12'sinden sonra bekleyebilirsiniz. Venüs'ün de Balık burcuna geçmesiyle ve tabii ki dediğim gibi böyle yaratıcılığı, ilham gücünü çok artacak. Yani gerçekten su elementi bu kadar yoğun. Sezgileriniz de, öngörüleriniz de, duygu ve düşünceleriniz de birçok şeyi de sezip farkına da varabilirsiniz. Çok mesaj da alabilirsiniz bu anlamda. Şimdi diğer önemli ikinci konu ise bazı akrepler işle ilgili, verimlilikle ilgili, üretmekle ilgili zorluklar yaşadılar. Malum tutulmalardan çıktık. Geçtiğimiz 2,5 yıl gerçekten zordu akrepler için. Şimdi aslında bu alanda önemli bir tutulma bu. İçine dönmüş, içinde belki hala adlandıramadığı, duygusal anlamda onu etkileyen, ortaya çıkması gereken bir enerjiyi aslında açığa çıkaracak 25'indeki ay tutulması sizin için. Ve bazı belirsiz olan, hala üstü kapalı kalmış, adını koyamadığınız durumlar, yaşanmış olaylar, yakın çevrenizde de olabilir. Bunların
aslında ortaya çıkıp dile dökülmesi, açığa çıkması aslında diyebiliriz. Ve burada biraz daha empati yapmak sanki daha sizin için önemli olacak gibi. Ama ben bunun olumlu şekilde olacağını sizin için düşünüyorum. Özellikle aile konularında, ev konularında, finansal konularda mesela paylaşılan kaynaklarda ortaklı bir takım hizmet verdiğiniz ya da emek harcadığınız durumların karşılığını almak bakımından da yine önemli olacak. Şimdi işle ilgili, sağlıkla ilgili beni izleyen, burada beklentisi olan bir akrepseniz ise burada evet bazı iş koşulları gündeme gelebilir. İşte işi bırakma. Ya da şöyle diyelim ki bir sene önce bir işten ayrıldınız ama sorunla ayrıldınız. Bunun bir geri dönüşü olması ya da buna karşılık hak ettiğinizi almak gibi bir durum da olabilir. Ama mesleki konularda bazı zorluklar da getirebilir bazılarının karşısına. Ama diğer yandan çok önemli başlangıçlar da olacak. Bunu biraz daha Mart'ın sonu Nisan ayında. Yani eğer burada böyle bir işte işten ayrıldım eyvah ne yapacağım gibi kaygıya kapılmayın. Çünkü Nisan ayı burada size çok kalıcı, çok uzun vadeli iş fırsatları da getirecek. Hani onu söyleyebilirim. Şimdi 20'sinden sonra Güneş Koç'a geçiyor. Zaten burayı aktifleştiriyor. Tutulmayı da aktifleştiriyor tabii ki aynı zamanda. Sağlığa biraz dikkat ama. Yani burada sağlıkla ilgili konularda akreplerin biraz dikkat etmesi gerekiyor. İşte bağışıklık sistemlerine, bazı şeyleri bırakmaları gerekiyordur. Bazı kötü alışkanlıklardan ayrılma, kötü huyları bırakma, kendinizi biraz daha çeki düzen verme, hayatınıza çeki düzen verme. Sevmediğiniz bir şeyleri bırakma zamanı aslında öyle diyelim. Ve toplum içine karışma. Hani biraz geri planda tutuyorsan kendini artık aktifleş. Ortaya çık ama bazı şeylerden vazgeç artık. Bırak onları diye bir mesajı var. Tutulmanın mesajı size bu. Sevgili akrepler. Şimdi ay içerisinde Uranüs Mars karesi var. Tabii ki akrepleri gerçekten çok etkileyebilir. Derece olarak özellikle etki alıyorsanız mesela güzel. İlk günler güzel. İşte Uranüs Venüs karesi zorlayacak gerçi 3-5 Mart biraz zorlayabilir ilişkilerde bu arada. Yine 8-9 Mart zorlayıcı bir iki tarih. Mesela Uranüs'ün ilişkiler evinizden geçiyor olması, işte Mars'ın oraya kare yapıyor olması biraz aile, ev, belki ebeveynleri ilgilendirebilir, yaşam yeriyle ilgili olabilir, bazı tartışmalar çıkabilir vesaire. Bunlar gündeminizi oluşturabilir. O tarihlerde arka plan konuları da duyacaksınız bu arada. Dedikodular falan da çıkabilir. Bunlara dikkat edelim. Dikkat edin derken hani çıkarsanız dikkat edeceğim Deniz Hanım diyebilirsiniz. Ama şaşırmayın diyeyim o zaman. Şaşırmayın. Çok da üstünde durmayın. Her neyse bırakın artık gitsin. Çünkü orada bir tutulma var. Artık vazgeç diyor yani. Uğraşma. Sen önüne bak demek istiyor. Devam edelim efendim. Evet, Mars Balık burcuna geçer. 20'sinden sonra enerjiler tamamıyla değişiyor zaten. Günlük hayat, sosyal projeler, yeni tanışmalar işte devreye giriyor. Ve bizim için Mart'ın son haftası biraz daha iyi. Özellikle ilişkilerde işte 28, 27, 28 Mart ani güzel sürpriz gelişmeler yaşayabiliriz. Mart ayının sonu biraz daha rahat gözüküyor aslında öyle söyleyebilirim. Mart ayı gerçekten böyle güzel gelişmeleri de getirecek ama bir yandan da zor olacak. Mesela 5-6 Mart sizin için kariyer, para, iş, evlilik anlamında çok güzel destekler veriyor. 17-19 Mart çok kadersel günler. Bunu söyleyebilirim. Bunlar kadersel dedik. Demin dedim ya böyle ani tanışmalar falan yaşayacaksınız diye. Kadersel etkileri olacak bu arada bunların. Bunlar özel ilişki de olabilir, iş ilişkisi de olabilir. Farklı yönde gelişmeler sizi hayatınıza başka bir yön bile çizdirebilir. Çünkü önümüzdeki ay yine bir tutulma var Nisan ayında. Ve bu 8 Nisan'da. 8 Nisan'daki tutulma özellikle kariyerle, işle, planlarla çok ilgisi var sevgili akrepler sizin için. Evet böyle bir Mart ayı bizi bekliyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yay ve yükselen burcu yay olan sevgili dostlar. Mart ayında yeni başlangıçlar sizin aile, ev, yuva, yaşadığınız yer, diğer aile bireyleri gibi alanınızda yeni bir başlangıç söz konusu olacak. 10 Mart civarında çünkü burada bir yeni ay doğacak Balık burcunda.
O kadar güçlü bir balık sterlimi var ki gökyüzünde ve bu ay oraya Venüs ve Mars da ilave olacak. Dolayısıyla yay, özellikle yükselen yayları daha çok ilgilendiriyor burası. Aile kavramları, yaşam yerleri, oradaki durumlar, oradaki gelişmeler o kadar yoğun ki özellikle 12'sinden sonra burası daha belirgin olarak çalışmaya başlayacak. Bazıları taşınmaya karar verebilir. Evle ilgili, yerleşim yeriyle ilgili bazı değişiklikler olabilir. Çünkü Satürn de orada. Ve burası bizim için ailemiz dediğimiz, hani yuvamız, sığındığımız yer, aidiyet duygusunu tattığımız yer. Burada bazı durum değişiklikleri de olabilir. Fikir değişikliklerine gidilebilir. Evde bir yenilik, düzenleme, eşya değişimi gibi durumlar olabilir. Mesela aileye yeni birisi katılabilir ya da aile içinde birisi evlenebilir ya da böyle bir niyete girebilir diyebiliriz. Uzaktan birileri gelebilir. Sosyal çevrenizden bazı arkadaşlar vesaire evinizde misafir ağırlayabilirsiniz gibi, ama evinizde bir değişim, bir yenilik enerjisi muhakkak var. Ayın ilk yarısı bu şekilde. İkinci yarısı aslında yine sizi destekleyen güzel bir tutulma yaşayacağız. 25 Mart'ta Terazi burcunda. Yayların arkadaşları, sosyal çevreleri, sevdikleri insanlar, orada bazı gelişmeler olabilir. Ama bazı arkadaş, eş, dost çevrelerinden uzaklaşmak da burada söz konusu olabilir. Anlaşmazlıklar varsa mesela bazı kişileri ayıklayabilirsiniz etrafınızdan. Böyle durumları bazı yaylar yaşayacaklar, yıl boyunca yaşayacaklar. Bazıları tabii bunu aile içinde yapacak. Bunu da söyleyebiliriz. Yani tutulma etkileri sosyal çevrenizden geliyor bu arada. Oradaki dinamikler, işte bunlar ekip çalışmaları, birlikte grup olarak çalıştığınız bazı kişiler olabilir. Oradaki aktiviteler olabilir. Oralarda bazı gelişmeleri bekleyebilirsiniz. Ne zamandan sonra? 20'sinden itibaren. Şimdi 20'sinde Güneş Koç'a geçer ve yay burçlarını desteklemeye başlar gökyüzü artık. Merkür de Koç'a geçmiştir ve ateş elementi güçleniyor tabii ki. Özellikle bu balık burcunda biriken gezegenler yayları zorladı. Değişken grup burçları daha çok zorladı. Diğer işte ikizler, başak gibi. Tabii sizi de zorladı. 20'sinden sonra burası rahatlıyor. Biraz daha böyle eğlence, işte biraz daha keyif alma, hayatın daha neşeli kısımları gündeme gelmeye başlıyor. İlişkiler, çocuklar, sosyalleşmek, mesela biraz daha sanatla, işte o gibi aktivitelerle iç içe olmak size çok da iyi gelecek. Gökyüzü de sizi destekliyor. İlişki, aşk gibi konular yine burada devreye giriyor. Özellikle Nisan ayında bunu daha çok yaşayacak ve hissedeceksiniz sevgili yaylar. Evet, ayın genel aslında temel yapı taşları bunlar. Detaylara baktığımızda mesela 12'sinden sonra Venüs dedik. İşte Venüs ne yapıyor? Balık burcuna geçiyor ve sizin yaşamınızın sürdürdüğünüz yerde biraz daha rahat, kolay, esnek, biraz daha böyle keyifli, işte evi düzenlemek, zevkli ortamlar yaratmak, biraz daha konfora yönelik şeyler, daha böyle keyifli ortamlar, evde daha huzur da artar bu arada, anlaşmak da daha kolay olur. Bu arada ayın 20'sine kadar, 20'sinden sonra Güneş Koç'a geçer. Fakat ayın 23'ünden itibaren Mars da Balık burcuna geçiyor. O da yine aynı alanda ilerleyecek. Belki birazcık daha orada meşakkatli bir durum ya da zaman dilimini işaret ediyor olabilir. Nerede? Temel konularda, aile içi dinamiklerinde. Ve bizim önemli tarihlerimiz var bu ay içerisinde. Mesela Merkür Uranüs sekstili varmış. Mesela Mart'ın 4'ü 5'i sizin için güzel. 5'i 6'sı iş, disiplin, talepler için gayet verimli. 8-9'a dikkat et. Yani 8-9 Mart bizim için zor tarihler. Direkt sizi etkilemiyor. Fakat Uranüs Mars karesi var. Bu sizin için mesela sosyal çevreler, yolculuklar, iş anlaşmaları, sosyal medya platformları, araçlar, yeni başlangıçlar gibi konuları, bir de yakın çevrenizde olan ilişkilerinizde aslında belki bazılarının kardeşleriyle ilgili böyle ani haberler ya da anlaşmazlıklar, ayrı fikir görüşleri burada ortaya çıkabilir. Yine dikkat etmeniz gereken 13-14 Mart var mesela. Uranüs Mars karesini tetikleyen bir durum olacak bu. Mesela orada şöyle diyebilirim çalışanlar için.
Çalışan yaylar işle ilgili, iş hayatı ile ilgili olabilir. İşte bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Sağlığınıza biraz dikkat edin o tarihlerde özellikle. Diyebilirim. Seyahatlere, yolculuklara biraz daha özen göstermekte, hani sakarlıklara karşı da dikkatli olmakta fayda var. Efendim 17-19 Mart arası çok kadersel etkiler var gökyüzünde. Ve bu sizi çok aslında önemli şekilde etkileyebilir. Tam olarak mesela Güneş Neptün kavuşumu yaşayacağız. Ruhani bir aslında açılımdır bu. Eğer doğum haritanızda etki alıyorsa biraz zihinsel olarak dağınıklık getirebilir. Belirsizlik de getirebilir. Kararsızlık getirebilir. Bazen karamsarlık getirir ama bilinç düzeyinde çok böyle algımızın dışında, hani nasıl diyelim, durumlar, kontrol edemediğimiz duygular olabilir. Çok rüya görebiliriz. Hayal gücünün çok arttığı ama aynı zamanda dikkatimizi de eksilten günlerdir. O yüzden dedim dikkat edin. Özellikle ev içinde günlük rutinlerinizde biraz dalgınlıklar ilişkilerinize de yansıyabilir. Para dengelerinde falan dikkatli olmak gerekiyor burada. Özellikle değişken grup burçların hepsi için geçerli aslında. Evet, 20'sinden sonra Güneş Koç'a geçiyor ve hemen Satürn-Venüs kavuşumumuz var 22'sinde ve ben bazı yaylar için güzel bazı gelişmeler olabileceğini düşünüyorum. Özellikle bu tarihte Venüs-Satürn kavuşumu bir sorumluluk alma dönemidir. Birinin sorumluluğunu alırsınız. Bir kadının, bir erkeğin, bir evlilik olur bu, bir teklif olabilir. Veya dedim ya, aile içinde başkalarının olabilir. İşte çocuğunuz vardır, evlenmeye kalkar gibi gibi durumlar olabilir. Bunlar doğum haritasıyla alakalı ve 25'inde bir dolunay ve tutulma. Çok güçlü etkileri var ama sizin için güzel tamamlanmalar getirecektir. Çabalarının karşılığını getirebilir, destek de getirebilir ama bazı yolları da ayırabilir bu arada. Evet ve Ay tüm gün boşlukta olacak. Oraya onu yazmışım, ona da gözüm takıldı. Mesela 25-26 Mart tutulma günü sabah saatlerine gerçekleşiyor, tutulma 25'inde ve 9 sıraları, 9-10 sıraları ay boşluğa giriyor. Saat tam 10'da olacakmış bu arada. Ve 2 gün ay tüm gün boşlukta, terazi burcunda, inanılmaz sosyal, interaktif bir durum. Çok kişiyle görüşüp özellikle orada sosyal ilişkinize enteresan gelişmeler yaşayabilirsiniz gerçekten diyebilirim. Sevgili yay burçları, umarım güzel bir ay geçirirsiniz. Hani genel dinamikler böyle. Doğum haritaları nasıl etki alıyor onu bilmiyoruz tabii ki. Umarım her şey istediğiniz gibi gelişir. İyi bir ay diliyorum. Oğlak ve yükselen Oğlak burçları. Evet, Mart ayının en çok kariyeriyle ilgili yenilikler, değişimler yaşayabilecek burçlarından ikincisi sizsiniz. Çünkü tam kariyer evinizde. Kariyer olmayabilir, hayatınızın tepe noktasında bir tutulma yaşayacaksınız 25 Mart'ta. Tabii ki ayın gündemi de bu olacak ama ayın ilk yarısında neler olacak? Yeni bir başlangıç yapıyorsunuz. Bir eğitime başlayabilirsiniz. Çalışanlar için yeni bir kişiyle iş anlaşması yapabilirler. Yakın çevreleriyle ilgili problemleri olanlar burada bir yeni başlangıç yapabilir. Sosyal çevrenizde ilgilendiren, kardeşleriyle, eşiyle, dostuyla, böyle yakın çevresiyle bağlantıları çok güçlü olacak. Ay boyunca bunlar gündeminizde bu arada. Ve beklediğiniz bir haber varsa, haberlerle de ilgilidir burası. Sosyal temalarla, teknolojiyle, araçlarla ilgilidir. Kardeşlerimizle ilgilidir özellikle. Bu alan çok güçlü. Özellikle ayın 10'u civarında yeni bir adım atılıyor. Yeni bir başlangıç yapılıyor. Bu başlangıç, evet, kendinizi geliştirmek için olabileceği gibi yeni bir sayfa açabilirsiniz mesela. Bir internet bloğu açabilirsiniz. Burada yeni bir dijital konuyla ilgilenebilir. Yeni bir cep telefonu alabilirsiniz gibi gibi konular gündeminizde olacak. Ticaret, özellikle eğitim. Burada aslında eğitimcileri de çok ilgilendiriyor bu alan. İşte öğretmenler, avukatlar, televizyoncular, haber spikerleri, onların hayatlarında da yeni bir başlangıç da dönemi de olacağını söyleyebilirim. Çünkü hayatınızın tepe noktasında bir tutulma demek, kariyer noktasında ya da kendinizi çok odakladığınız herhangi bir noktadan sanki uzaklaşıyor. Yeni bir hedefe doğru yol alıyor olabilirsiniz. Oğlak burçları burada yükselen Oğlak birinci sırada tabii ki, ikinci olarak Güneş.
Ay ve haritanızda çok oğlak sistemi varsa bu tutulma zaten direkt etkiliyor. Uzun vadeli bazı konuları etkiliyor. Bazı oğlakların belki de ilişki dinamiklerini de hayata geçirebilir. Özellikle bir yön belirleme adına. Ama mesleki anlamda bir yenilik, bir değişim, beklediği bir terfi alabilir mesela bazen kişi. Bazen oradan ayrılmayı tercih edebilir. Yeni bir geçiş yapma talebi gelir, yani teklifi gelir. Bunun gibi durumları da değerlendirme durumu. Bunlar doğum haritasıyla kesinlikle ilgili tabii ki. Ama genellikle temel ana konular bunlar olacak. Şimdi ayın dağılımlarına şöyle göz attığımızda ise sizin için hani önemli olacak, biraz daha dikkat çeken durum aslında 12'sinden sonra Balık burcuna geçen Venüs'le bu bahsettiğim temalar güçleniyor, adımlar, olasılıklar güçleniyor. 15 ve 17 arasında da bazı kadersel gelişmeler devresi burası. Sizin için nerede olur? İşte olur mesela. İşle ilgili konuşmalar, gelişmeler vesaire olabilir. Bazı haberler duyabilirsiniz. Beklemediğiniz yönde de olabilir. Bunlar ne zaman olur? Olabilir. En çok hani esintiler önceden gelir ya, 8 ve 9 Mart civarı. Uranüs Mars karesi var, Merkür Neptün kavuşumu var. Zihinsel olarak odaklanmakta zorlanabilirsiniz. Bilhassa bunlar mesleğinizde olabilir, sağlık konularında olabilir, parasal konularda olma olasılığı var. Onu da söyleyelim. Çünkü aşk hayatında olacak bazı oğlakların böyle ani gelişmeleri olabilir. Biraz hem paranıza, finansal konulara özellikle dikkat edilmesi gereken ilişkilere de bir dönem olacak. Evet, 17-18 kadersel gelişmeler dedik ve bu hani sizin için burada bir yeni başlangıç var. Bir yandan bir tamamlanma söz konusu. Güneş 20'sinden sonra Koç'a geçiyor. Bunlar bence birçok oğlan sanki yaşamlarını yeniden düzenlemek adına çalışabilir. Bu kadersel gelişmeler de işte bu 17, 18, 20 Mart günlerinde aniden bir gelişme olabilir, bir tanışma olabilir, bir fikir, bir düşünce, bir duygu, belki bir kuş tüyü. Siz nasıl onu yorumlarsanız böyle gelişmeler bekleyebilirsiniz. Zaten Oğlak burçları hayatlarında önemli köşe noktalarını değiştirmeye aday burçlar ve özellikle 20'sinden sonra burası çalışmaya başlıyor. Belki taşınacak, belki mesleki bir yenilik yapacak, evini, yerini, düzenini değiştirmeyi planlıyor, ev almayı planlıyor. Olabilirsiniz mesela. Bunların hepsi 20'sinden sonra çok aktif olarak çalışmaya başlayacak efendim. Ve bazı seyahatler yapacaksınız. Yani kısa da olsa bazı yolculuklar, seyahatler de söz konusu olacak bu ay içerisinde sizin için. Özellikle 20'sinden sonra bunlar daha belirgin yaşamınıza girecek. Mars'ın Balık burcuna geçişiyle birlikte. Evet, ay bu şekilde ve tabii 25'inde bir dolunay. Duygusal olarak çok etki alırsınız. 5 derecelerde eğer Oğlak burcunda, Terazi burcunda bir yerleşimi olan bir oğlaksanız direkt etki alırsınız. Diyelim ki yükseleniz oğlak ama siz bir terazi olabilirsiniz. Diyelim ki güneşiniz orada. Güneşinizin üzerinde bir tutulma olacak. Ya da orada bir Mars'ınız olabilir. İşte orada ne varsa, kim varsa, yani onlar bizim şeylerimiz, enstrümanlarımız. O enstrümanlar bize ne olacağını o şekilde bildiriyor. O yüzden bunlar bir olasılık sadece. Evet sevgili dostlar, birazcık daha böyle ay e, tutulma fazından çıkmaya başladığında böyle 28 Mart, 29 Mart civarları daha rahat, daha esnek, biraz daha rahatlayacağımız süreçler olacaktır. Özellikle ilişkilerde, parada biraz daha şanslı günler, hatta bilhassa 28 gibi, 28 Mart gibi. Genel olarak evet, bu ayın en önemli etkilerinden faydalanan burç siz olacaksınız sevgili oğlaklar. Umarım her şey yolunda ve istediğiniz gibi gider efendim. Hoşçakalın, iyi bir ay. Kova ve yükselen burcu Kova olan sevgili dostlar. Evet, Mart ayındayız ve Mart ayında sizin için bir seyahat. Şimdi 25'inde bir tutulma var Terazi burcunda. Aslında Kova burçlarının çok seyahat etmiş olabilirsiniz aslında, belki son bir yıldan beri. Fakat bu tutulma yine böyle bir uzak seyahati işaret ediyor. Ya da oradaki gelişmeleri,
tamamlayıcı bir unsur olarak çalışacak. Bazılarının eğitim hayatı, bazılarının özellikle mahkemeyle ilgili davalık konular varsa bunların sonuçlanması. Bazılarının dediğim gibi ticari konuları, oradaki mesleki durumlardaki bağlantılar, uzak hedeflerine doğru gitmek, bazı kovalar belki taşınma gibi bazı hayalleri var, planları var. Bunlar çalışıyor. Diğer önemli başrolde olacak konu ise para. Birçok kovanın para evleri full balık selyumuyla dolu ve bu ay oraya Venüs ve Mars da geçecek. 12'sinde Mars geçiyor. Dolayısıyla kazançları, gelirleri, giderleri, mevcut birikimleri, onların belki bir takım yönetiminde olan uğraşlar, mücadeleler çok yoğun bir şekilde ilerliyor. Çünkü Satürn de orada ve Neptün de orada. Gerçekten özellikle kova burçlarının parasal konuları çok 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 önemli. Dikkat etmeleri de gerekiyor bu ay. Diyelim ki bir kaybınız oldu, istenmeyerek oldu. Yani şartların öyle gelişmesi gerekti. Bu hani tamamen bir kayıp değildir de mesela geri almaya çalışıyorsunuzdur gibi konular. Bazıları mirasla, gayrimenkulle ilgilidir bunların. Bazıları çocuklarının belki verdiği etkiyle devreye girmiş olabilir. Bazılarının ise bir miraslı konusu, evet, bir tapu işlemi vesaire gibi durumlarınız varsa, bakın 10 Mart civarı burada bir yeni ay doğacak ve burası daha çok önem kazanıyor. Burada bir yeni adım atılıyor. Para konularında kendi yetenekleriniz, özdeğeriniz, aslında oradaki duruşunuz, hisleriniz, oradaki kavramlara böyle yeni bir olasılık getiriyor. Yeni bir ay demek, yeni bir başlangıç demek. Bir yatırım da olabilir bu. Yeni bir iş, kazanç kapısı olarak da düşünebilirsiniz. Hani kovalar için gerçekten çok özel bir ay olduğunu söyleyebilirim bu anlamda. Şimdi diğer yandan önemli bir Mars-Venüs işte karemiz var. Mesela bunlara dikkat edin. Özellikle lütfen kova burçları 8-9 Mart, 13-14 Mart, bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü hala Mars burcunuzda ayın 22'sine kadar devam edecek kova burcundaki seyahatine. Bu anlamda fiziksel olarak da etki alabilirsiniz. Sağlığınıza o yüzden dikkat edin lütfen. Özellikle 13, 14, 8, 9 Mart tarihlerinde. Bir gün önce bir gün sonralarını da tabii katabiliriz. Agresif olabilirsiniz. Özellikle nerede? Aile içi konularda olabilir, çalışma koşulları ile ilgili olabilir. Ortak iş yaptığınız insanlar, bazıları eşiyle ilgili olabilir. Bunlar zorlayıcı etkiler olarak çalışır. Tabii şu da var, hani kovaları gerçekten bu ay birazcık zorlayabilir bu anlamda. Ama bazılarının işte Jüpiter'i, işte kendi Jüpiter'i, işte kendi Venüs'ü iyi açı oluyordur. Toprak elementindedir mesela. Onlar çok daha rahat, hatta kazançlı bile çıkarlar. Bu arada zaten kazançlı çıkacaksınız bu arada. Bence çıkacaksınız. Özellikle 20'sinden sonra bu döngü biraz böyle kapıları aralamaya başlıyor. Gidilemeyen yollara, yapılamayan işlere, atılmış adımlar ama hala üzerinde emek verilmesi ya da çaba gösterilmesi gereken konular 20'sinden sonra daha önemli şekilde aslında ilerlemeye başlar. Çünkü Güneş Koç burcuna geçer. Artık sizi desteklemeye başlar. Dolayısıyla da hani bir yandan mücadeleniz işte finansal konularda sürerken diğer yandan yeni bir çıkış yolu doğar, yani mutlaka gelir yaşantınıza. Kimden gelir? Yakın çevrenizden gelir. Yeni bir iş anlaşması gelebilir. Bir seyahate gelebilirsiniz. Kardeşinizden gelebilir. Böyle işte bir şeyinizi satarsınız veya alırsınız. Araçlarla ilgili konular da 20'sinden sonra devreye giriyor. Çünkü yani gerçekten bu aydan en çok etkiyi alan ama biraz da dikkat etmesi gereken burçlardan bir tanesi sizsiniz açıkçası. Özellikle bu karelere dikkat. Şimdi efendim 17 Mart, 19 Mart çok kadersel günler. Bunlar özellikle sizin için para konusunda çalışacak. Öyle söyleyebilirim. Merkür düğümlerle kavuşuyor. Merkür Koç burcuna geçti. Özellikle dediğim ya, kadersel günler. Güzel bir döneme doğru gidiyor olduğunuzu gösteriyor. Nerede? İşte biraz önce dediğim gibi yeni biriyle tanışırsınız, yeni bir işe girişirsiniz, bir yere müracaat edebilirsiniz veya önemli bir haber gelir uzak bir yerden. Mesela bu vize olur, pasaport olur, bir başvurunuz vardır, yurt dışına gitmeye çalışıyorsunuzdur.
Bununla ilgili konular işte burada devreye girecek 20'sinden sonra, ki bazı kovalar evet yurt dışına gitmeye çalışan, orada yaşama planları, hayalleri kuranlar için bunlar önemli. Eğitim de buraya dahil tabii ki. Evet, böyle bir ay sevgili kova burçları. 25'inde tam tutulma günümüz. Aynı zamanda bu tutulma size destek veriyor, onu da söyleyeyim. Hava elementinde 5 derece, 5 derece kovada, terazide yerleşiminiz varsa çok iyi etkiler. Çok güzel haberler alırsınız bu arada. Alabilirsiniz daha doğrusu diyebilirim. 28'i 29'u daha nispeten rahat bir enerji akışı var. Ama genel temalar bu şekilde olacak. Sevgili kova burçları, umarım her şey istediğiniz gibi olur. İyi bir Mart diliyorum. Hoşçakalın. Balıklar, yükselen burcu balık olan dostlar. Mart ayı sizin için gerçekten çok yoğun bir ay. Hem duygusal olarak, maddi manevi olarak o kadar hassas bir ay ki gökyüzünün neredeyse yani 1/3 burcunuzda, balık burcunda. Güneş, Satürn, Merkür, Mars'ta, Venüs'te buraya geçecek bu ay. Dolayısıyla sizin için çok önemli bir evre olabilir. Özellikle 10 Mart civarında doğduysanız ve bu zaman dilimi çok önemli. Çünkü orada bir yeni başlangıç dönemi, yeni ay doğacak 20 derecede. Ve tüm balıkların burada tabii ki doğum gününde kutluyorum. Ama eğer 10 Mart civarında doğan bir balıksanız hayatınızın yeni ayı yaşayacak. Yeni başlangıçlar için yeni kapılar açılıyor. Evet, 10 Mart yeni ayı gündeminizde oluşturuyor. Ve sizin için 12'sinden sonra daha önemli, daha etkin olmaya başlar. Venüs çünkü burcunuza geçiyor. Hayatınızla, kendinizle, yaşamınızla, duygu ve düşüncelerinizle her şeyi yenileyebilecek, hatta her şeyi sıfırlayabilecek bir güç sizde. Aslında gökyüzünün gücü sizde diyebiliriz. İstediğiniz gibi yön verebilirsiniz yaşamınıza. Böyle fırsatlar verecek. Özellikle Venüs'ün de oraya geçişiyle bu kişisel görünümünüz, hayatınızdaki tüm konular, beden sağlığınız, belki ilişkileriniz, bazılarının işi olabilir, evi olabilir. Ama yaşamlarının her anlamında özellikle bir yılı etkileyen bir yeni ay bu. Çok önemli çünkü gökyüzünün ağır topları orada ve sizin hayatınızın belki de geri dönmeyeceğiniz bazı yeni yolları, yolların başına aslında sizi getirecek gibi duruyor. Ve diğer ikinci konumuz bu ay bir tutulma ayı. 25'inde Terazi burcunda bir tutulma yaşayacağız. Aynı zamanda bir dolunay ve bir tamamlanma geliyor. Şöyle diyebilelim. Mesela bir mahkemeli bir süreç ya da boşandığınız eşle ilgili sorun ya da tamamlanması gereken nafaka vesaire. Vergiler, vergilendirme sistemleri, bankalar, bu alandaki konular. Belki yeni bir girişim yapacaksınız ya da yaptığınız sonuç bekliyorsunuz. Burada bir haber gelir, burada bir tamamlanma olur, burada bir sonuç olur. Bazen krizlerle gelir bu, bazen zorlayıcı olabilir. Yaşamınızın içinde mesela ebeveyn figürleriyle ilgili olabilir. Benzer konular ya da mesela bir miras bekliyorsunuzdur, oradan bir gelişme olur. Bankalarla, kredilerle, borçlarla, yapılandırmalarla çok ilgisi vardır. Bu dolunayın size bazen zor gibi gelir bazı şeyler ama sonrasında çok güzel etkileri olur. İşte böyle bir yan olacak. Eğer zorlanırsanız bu tutulmada, tutulma sonuçta, sonrasında bilin ki çok iyi şeyler olacaktır. Mesela 25'inde bu tutulma yaşanacak. İşte 20'sinden sonra Güneş Koç burcuna geçiyor. Maddi anlamdaki konuları aktifleştirmeye başlıyor. Parasal konuları. Eğer parasal konularda darlık çeken ya da burada beklentisi olan, bir yenilik yapması gereken vesaire bir balıksanız burası çok güçlü çalışacak. Gerçekten çok güçlü çalışacak. Hatta yıl boyunca böyle olacak. Onu da söyleyebilirim. Diyebiliriz. Evet, bu ayın birazcık daha mercek altına aldığımız günleri var mesela. İşte 3 Mart Uranüs-Venüs karesi, ani gelen zorlayıcı, belki de yakın çevrenizde olan bağlantılarınızda zorlanabilirsiniz. Diğer yandan 8-9 Mart bizim için önemli, dikkat çekici bazı koşulları ortaya getirebilir. İşte yine beklediğiniz bu alanlarda
istenmeyen sonuçlar olabilir, tehlikeli olabilir. İşte bazı kişilerden bazı şeyler duyarsınız, moraliniz bozulur. Arka taraftaki düşmanlıklara bu arada çok dikkat edin. Özellikle ayın 20'sine kadar. Arka planda düşmanlarınız olabilir. Bilmediğiniz konularda yanlış ya da farklı yönlendirilebilirsiniz. Dikkat. 13-14 Mart keza benzer durumlar, konular gündeme geliyor. Ve burada beklentilerinizin birazcık bir tık dışında olabilir. Yakın çevrenizden belki bazı şeyler duyabilirsiniz. Öyle çok herkese güvenmeyin lütfen. Çok sever gibi görünen bazen insanlar yanlış da yönlendi. Belki de farkında olarak yapmayacaklar. Ama en doğruyu siz kendiniz bilirsiniz. En azından bir üçüncü, dördüncü göze de başvurun bence. Fikir alın eğer önemli bir gündem olursa hayatınızda. 14, 15, 16 biraz aile içi kişiler, gündemler, ev vesaire konular gündeme gelirken 17-19 Mart çok kadersel etkiler taşıyor. Güneş 20 Mart'ta Koç burcuna geçiyor. Burada bazı tanışmalar olabilir, tesadüf eseri bir şeyler gelişebilir. Gündeminize gelen konular kadersel olur. Ah keşke öyle yapmasaydım, böyle olmasaydı diye hayıflanmak yani nafile olur açıkçası. Güzel de olabilir açıkçası. Şifa da veren bir taraf. Siz paradan şifalanacaksınız zaten. Maddi konulardan kendi özgüveniniz olarak çok şifalanıyorsunuz. Ve Mars balık burcunuza geçiyor. Ne zaman? 23 Mart'ta. Dolayısıyla 23 Mart önemli olabilir. 23 Mart itibariyle aslında çok daha aktif, enerjik, dışa dönük, hareketli bir zaman dilimi. Yapmak istediklerinizi hayata geçirebileceğiniz bir süreç olarak düşünüyorum ben. Bu 20 Mart'tan itibaren zaten kendisini göstermeye başlar. Ayın 28'i 27'si nispeten daha keyifli enerjiler var efendim. Uranüs Venüs sekstili varmış. Sürpriz para, güzel ilişki, ilişkilere daha yenilikçi, daha orijinal bakmak gibi etkileri de var. Değerli balık burçları, güzel bir ay geçirmenizi diliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.